Baktığımızda da zaten kayanın şu bölgesi temizlenmiş, yani düzeltilmiş. Bakın kayanın bu tarafına baktığımız zaman şöyle arada arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi bakın oyması ve kanalı indiriyor. Şu arada bir şey var varsa şansımıza, gerisi dumanma. Çıldırıyor, çıldırıyor. Görüyor musun? Vallahi oldu. Orayı bir indireyim. Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir bölgedeyiz ve bir arkadaşımızın önerisiyle bu tarafa doğru, yani bu bölgelere doğru geldik. Şimdi şöyle anlatayım ufaktan ben size. Eskiden, yani buralar her zaman söylediğim gibi 7000 yıllık bir medeniyete sahip. Belki haberlerde de duymuş olabilirsiniz. Buralarda kaleler, işte ne bileyim, kiliseler, mahzenler devlet tarafından koruma altına alınan bölgeler var. Ama buralarda değil tabii. Bundan 20-25 kilometre ilerideki sit alanı bölgelerinde gelen arkadaşlar, buralara gören arkadaşlar biliyordur zaten. Şimdi ben şöyle ufaktan bir anlatayım. Bakın şu aradan şöyle elimin hizasından bir kervan yolu, eski bir kervan yolu geçermiş ve bu arada develerle geçtiği dönemlerde işte buralara işaretler yapılmış. İşte bazı noktalara bir şeyler saklanmış. Hatta şu kayalıkların olduğu noktalarda da eşkıyalara bu yolu tutmak için kaldığı söyleniyor tarihe göre. Tarihin içerisinden çıkan eserler ve kalıntılar da zaten onu kanıtlamış bir şekilde. Gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şu kayanın üzerinde bir tane işaretimiz var. Haç işaretimiz var. Şimdi göstereceğim. Kayalar böyle. Bakın orada da var. Orada da var. Burada da var. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben tam ön tarafına geldim. Ön tarafına gelme sebebim, yani bölgenin tam ortasından değil de kenarından başlayarak bölgeyi takip etmek ve sinyalleri yakalamak daha güzel bizim açımızdan. Çünkü ortasına gidip başladığımız bir sinyal buluyoruz. Orada gerisini toparlamaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde kenardan başladığımız zaman ne yapıyor? Daha böyle arayarak gidiyoruz. Şimdi şu işareti bir göstereyim ben size. Bu işaret arkadaşın deyişine göre yaklaşık bir 30-40 yıldan beri bu kayanın üstünde diyebilirim. Bakın burada gördüğünüz gibi yuvarlak içerisine alınmış bir tane haç var. Tabi bu zamanla zamanın yağmuru, çamuru derken neredeyse kaybolma aşamasına gelmiş. Bakın çok yıpranmış. Arkadaşın anlatışına göre 30-40 yıl önce daha böyle kabarık ve daha güzel bir şekilde duruyormuş. Şöyle baktığımızda da zaten kayanın şu bölgesi temizlenmiş, yani düzeltilmiş. Bakın kayanın bu tarafına baktığımız zaman şöyle şu arada bir tane nokta veriyor. Şu oyması. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde açacağım. Şurada oyması var. Bu oymadan aşağıya doğru inmiş ve tam şu bölgeyi gösteren nokta. Hatta yine kayanın üzerinde de oyma işaretleri var. Neden? Baksanız ikiye bölünmüş şekilde ama bir kanal indirmişler. Şu arayı gösteren bir nokta var düşünüyorum. İşaretimiz burada, anlatmış olduğum gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Biz alan taramamızı açıyoruz bu şekilde. 1200 metre 1200 metreye 21 metre derinlikte bu şekilde altın modunu alıyorum
Ve şu araya doğru gidiyorum. Neden bu araya doğru gidiyorum? Çünkü tam şu ara başlangıç noktası. Başlangıç noktası. Şu arada da bir tane kayamız var. Tam karşımızda. Onu da zamanla göstereceğiz. Burada öyle bölgeler var ki kayalar dışarıda kalmasına rağmen genelde mezar odaları toprağın altına yapılmış. 3,5 metre altında, 2,5 metre, 1,5 metre altına yapılan mezar odaları var. Saklama kasaları da bu tip kayaların üzerine yapılırken, içine dışına yapılırken böyle de arazilerin kenarlarında kayalar bırakılmış ve kayaların altına, içine kasalar yapılmış şekilde. Şimdi ben alan taramamı buradan, bir de aşırı da rüzgar var bugün arkadaşlar. Ona rağmen artık atık malzemelere rağmen bakın böyle kaldırdığımda direkt bu tarafa doğru bir sinyali alıyorum. İşin garip tarafı, bakın işin garip tarafı burada başlıyor zaten. Şimdi bu tarafa doğru sinyal giderken böyle ilerleyeyim. Bu şekilde. Bakın bu tarafa doğru cihazımız atıyor. Bakın rüzgardan da etkileniyor şu an cihaz. Çünkü aşırı bir rüzgar var dedim. Rüzgara rağmen bu tarafa doğru bize bir yön veriyor. Gayet doğal bir şekilde. Bu aradan da geldiğim zaman bakın devam ediyorum böyle bu şekilde. Bak bu şekilde devam ediyorum. Bu tarafa doğru atıyor. Bu tarafa doğru attığı için de şu aradan da bir geleceğim. Noktayı belirlemeye çalışıyor şu an. Kayanın üzerinde işaret var. İşaretin kenarında oyma. Oymanın altına doğru da bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kaya hiç kımıldamamış. Olduğu gibi duruyor. Bakın. Bu araya da geldiğimde gördüğünüz gibi altın modundayken bir sinyalimizi alıyoruz. Güzel bir şekilde. İşaretimiz burada haç şeklinde yapılmış bir işaret, yuvarlak içine alınmış. Altında kayalar. Az önce bahsettiğim gibi de şurada bir tane oyması. Oymasından aşağı verilen bir kanal. Kanalın altına doğru da bir şeylerin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de yeraltı görüntülememizle bakalım. Yeraltı görüntülememiz ne diyecek? Bunları bir ölçmeye çalışalım. Belki yanılıyor da olabiliriz ama model 16'da sinyal veriyorsa burada ya çelik bir malzeme de olabilir. Malzeme burası arazi gördüğünüz gibi. Her şey olma imkanı yüksek ama biz yine de kontrollerimizi bir sağlayacağız. Şu arada da yine aşağıda gidiş var büyük ihtimal. Bir bakmaya çalışacağız. Şimdi bir yeraltı görüntülememizi alalım. Yeraltı görüntülememizi bir çıkaralım. Yağmur başlayacak gibi duruyor ama dur bakalım nasibimize. İnşallah bir şeyler buluruz. Evet. Kenarımız açık. Bulut tutumu da açalım. Şöyle bağlanalım. Evet şu an bağlandık. Pilimiz biraz az ama inşallah. Canlı aramaya geçiyorum arkadaşlar direkt. Önce şöyle bir etrafına dolanayım yani mezar mı? İşaretin olduğu yerde bakın bir algılama yapıyor sanki.
Ah, işte bu ya, işte bu ya. İşte bu arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi bakın oyması ve kanalı indiriyor. Şu arada bir şey var varsa şansımıza. Gerisi ımanmaza diyor. Bir de şöyle 7-7 şeklinde bir arama yapalım. Yine de başlat diyelim. Heh, şu aradan şöyle kayanın içinde veya altında olacak şeklinde bir analiz yapalım. İşaretin orada bir şey var mı? İşaretin orada bir şey yok gibi bak. Buradan devam ediyorum. Şöyle. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Sadece bakın şöyle kaydediyorum. Şu noktada bir şeyler var gibi. Şu noktada. Şimdi oranın analizini tekrar yapacağım. Yine böyle bu şeklinde ve dört şeklinde yapabilirsiniz. Şu aradan bir sinyal yaptım. Şöyle. Gördüğünüz gibi sinyal tam bu arada. Evet. Bakalım bir daha. Şu arada bir sinyal var bakın. Tam şu arada. Bir sinyalin olduğunu söylüyor. Yeraltı görüntülemede bu şekilde gösteriyor. Şimdi bir de dedektörümüzü alalım hemen. Dedektörümüzle yine bir bakış atalım. Değerli mi, değersiz mi, atık malzeme mi, değil mi? Bir de ondan ölçümlerimizi yapalım. Emektar. Silelim dedik daha berbat oldu. Şöyle bir topraklamamızı yapalım. Bu şekilde. Önce bu arada da bir şey var. Devam edelim. Başka bir şeyler var mı? Bir sinyal var gibi orada. Şöyle. Bu aralarda yok. İşaretin üstüne bakıyorum. Tam işaretin olduğu noktaya. Üzerimdeki eşyaları çekiyor. Biraz uzak durmam lazım. Şöyle devam edelim. Şu araya da bakalım. Şöyle. Yine. Bakın. Gördünüz mü? Burada dehşet sinyal var. Bir burada var. Bir de şu arada bir yerde var. Daha atık malzeme olabilir mi? Değerine bakalım arkadaşlar. Değersiz veriyor. Yine değersiz. Yine değersiz. Şu an değerli yattı. Yıpranmış bir malzeme olabilir. Oksitlenmiş olur, ondan dolayı değerli değersiz oynamalar yapacak. Ama değerliyi de görmemiz lazım. Hala değersiz veriyor. Bu ne? Bu da değersiz gibi görünüyor. Bir daha bakalım. Şu topraklamamızı bir daha yapalım bu arada. Gördüğünüz gibi şimdi de değerliye ve değersiz atıyor. Bir şansımızı deneyelim. Bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Şansımızı denemekten bir şey olmaz. Sinyal.
De şöyle lanternle dolanayım. İşaretleri taşların içini bu şekilde bir şeyler var mı? Çünkü şu arada bir titredi sanki. Şöyle bir bakalım. Yok gibi. Şu arada şeyler yok gibi. Yalnız şu arada yüzeysel bir sinyal var. Ona bir bakacağım. Şu dedektörü bir daha açayım bakayım. Bir daha bir açayım. Tam bir yerini belirleyelim. Yüzeysel sinyali. Tam şu arada bir yerde. Bir önce ona bakalım. Şu eldiveni giyelim. Şu eldiveni giyelim. Önce ona bakalım arkadaşlar. Sonra da öbür tarafa doğru gideceğiz. Yani bunun yanında da bir şey olması biraz tuhaf duruyor yani. Atık malzeme mi? Yoksa gerçek malzeme mi? Onun bir ölçümünü yapalım. Biraz kazanayım. Ufaktan açalım. Şu envanterimizi. Şey var mı? Biraz daha kazalım. Şöyle. Yüzeysel mi artık? Bakın burada bir jelatin kağıdı var. Ona atmış olabilirim. Taş yapıları da değişik. Bir şey yok gibi. Orada da bir şey yok. Ee, Nerede bu? Çıktı mı acaba? Bu arada bir tit tit dedi ama bir şey yok gibi. Ya da biz kaçırdık. Küçük bir şeydi. Kaçmış olabilir. Ya bakayım şu delik mi var? Ben takmak sebebi şundan dolayı. Arada bir şey. Bir şey. Kapatayım. Bu arada o jelatin parçaları çıktı ya ondan diye olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Olay buymuş işte. Tabanca parçasını geziyorlar burada. Tuhaf. Ararken ne yapıyoruz?
Neyse orayı kapatalım. Güzel bir tabanca. Burayı bırakalım arkadaşlar. Buranın durumu anlaşıldı. Dedim ya, atık malzeme olabilir. Şaşırmamak lazım yani bu tür atık malzemeler. Burada da öyle bir şey çıkarsa yine şaşırmamak lazım. Çünkü çünkü arazideyiz. Neyin nerede çıkacağı belli değil. Kanalın indiği yere doğru gidiyoruz. Ne oluyor lan? Taşın altında doğma şansı yüksek. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Ara aşağı doğru gidiyor. Levye. Levye nerede bizim? Arabada. Levye yine küreği bir alayım. Geri geleceğim. Şu küreği şöyle. Kürek de çok. Şimdi geliyor. Öyle bir taş. Bakın şu arada bir boşluk var gibi. Görüyorsun. Evet. İrem. Taşları kontrol etmek lazım arkadaşlar. Çünkü bazılarında işaret falan oluyor. O yüzden iyi bakmamız lazım. Aralarda hep kazıyoruz da. Hep kazıyoruz. Böyle bir etrafa bakayım. Aha, bir şey çıktı sanki. Bu neydi? Bir şey mi gördüm? Bana mı böyle geldi? Şöyle şeyler çıkıyor. Da yine bakın mermerimsi bir kaya. Bundan da dönemlerde
bolca sütunlar yapılmış. Sütunlara rastlamak burada çok kolay. Her taraf sütun dolu. Küreğimiz nerede? Şunu. Bakın şu taş mesela. Görüyor musun? Bak hiç normal bir taş değil. Öyle bir şeyimiz. Granit gibi aynı. Kaz Allah kaz. Nerede dedim? Gel. Sesi daha yok mu lan? Altı ne? Sesi daha yok daha. Derinlerde herhalde. Taşlar var. Altta doğru. İyi var. Ne var burada? Dedektörüne bir bakalım. Olmazsa. Yoruldum ya. He. Şu arada. Şu arada bir yerde büyük ihtimal. Şunun şeyine bakayım. Ayarlarına. Yükselteyim. He. Şu arada bir yerde. Arkadaşlar. Biraz daha kazmamız lazım. Biraz daha kazmamız lazım. Sesi daha yok gibi.
Saklayacağız. Daha aşağıda. Büyük ihtimal daha aşağıda. Gideceğiz herhalde. Abi zeminde de baş gibi lan. Nasıl bir toprağı varsa. Girmeyen var ya. Biraz büyütelim var. Dedektörüne bir daha bakayım ya. Derinde büyük ihtimal arkadaşlar. Allah'tan yeraltı görüntülemeye de bakmadım. Ne kadar derinlik olduğunu. Bakar mısınız? Çıldırıyor, çıldırıyor. Bakalım bir derine bakalım. Bir arkadaş ya. Hala değersiz veriyorlar. Bir tabanca da buradan çıkmasın. Bir tabanca da buradan çıkmasın arkadaş. Çıkar mı çıkar? Arazi bölgesi. Normal yani. Şu arada bir boşluk geliyor sanki. Şurada bir kaya var. Burada ne var? Kaya var gibi sanki. Küçük bir şeymiş ya. Büyük bir şey sandım ama küçük bir şeymiş. Yarım metreden fazla indim ha. Vallahi yarım metreden fazla indim.
Oo, buldum lan, buldum lan. Dur dur. Dur dur dur. Görüyor musunuz? Vallahi buldum. Vay arkadaş. Kamerayı bir indireyim. Kamerayı bir indireyim. Tam da burada bak. Görüyor musun? Tam karşımda. Neymiş bu? Oo, Allah. Muhteşem bir şey. Vay vay vay. O ne lan? Bileklik mi? Bileklik gibi duruyor. Taşlı bir şey. Bileklik gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bileklik gibi duruyor. Şimdi durun bakalım başka bir şey var mı? Oo, başka bir şey. Ne? Çok okucuna benziyor. Başka bir şey de olabilir. Okucu gibi duruyor arkadaşlar. O bayağı oksitlenmiş. Başka bir şey var mı? Oo, paralar var ha. Dur 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 dur. Paralar var, paralar. Ana, parasıymış ki be. Başka bir şey. Oo, başka bir şey daha var. Şöyle bir avuçlayayım. Oo, paralar var, paralar. Vay vay vay. Vay. Ne güzel şeyler bulduk be. Vallahi billahi. Aa, tam da buradaymış bak. Görüyor musun arkadaşlar? Tam da buradaymış. Şöyle göstereyim. Vay be. Başka da bir şey yok gibi. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Vay canını yediğim, vay canını yediğim, vay. Şunları bir alalım. Şu araya koyalım. İşaretin hemen yanına şöyle. Neymiş böyle? Bükülmüyor, açılmıyor. Ben ne yapmıyor? Erkek gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bileklik 2, 4, 5 tane paramız var. 5 tane paramız var. Bilekliğimiz var. Bir de bu şekilde. Okçu gibi. Okçu gibi bir şey çıktı. Güzel malzeme bulduk. Yaklaşık baktığımda şöyle nereye inen arkadaşlar. Dediğim gibi 70-80 bu levyenin boyu 1 metre 20 santim olduğuna göre yaklaşık 1 metre civarı bir derinlik kazdık ve bir metre derinlikte güzel eserler çıkarmayı başardık. Bir tane bileklik mi artık bilmiyorum. 5 tane para, 5 tane para. Şöyle göstereyim. Paraların zaten çoğu erimiş. Bak. Şuna bakar mısınız? Kağıt gibi olmuş. Erimiş resmen. Bitmiş yani. Bittiği için de üzerinde fazla bir şey kalmamış ama şöyle kalmış olan bir tanesini göstereyim. Üzerinde bir tane bayan resmi var. Bu tarafında da yine Sezerius mu? Hayır, Sezerius değil bu. Bu başka bir. İki tane kafa var herhalde. Sezerius mu artık başka bir şey mi bilmiyorum. Göstermemiz lazım. Şu ne? Bu da yine bitmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz toprağın içinde erimiş artık paralar. Bu
Ha bak bu Sederius. Bu Roma dönemi. Bu ne? Bu da yine dümdüz olmuş paralar. Paralar dümdüz olmuş. Bir tane bileklik diyebilirim veya başka bir şey olabilir. Haksıza bekliyorum. Ben bileklik diye bir şey düşünüyorum ama iki tarafta da kesim elbisesi yok. Burada hiç hakikaten size bırakıyorum. Bir de şöyle yine tunç otucu olabilir diye düşünüyorum. Güzel eserler bulduk bugün de arkadaşlar. Yine oymanın altına verilen işaretin tam altını kazdım. Sinyal aldığım noktayı. Bu arada da bir sinyal aldık. Oradan da böyle bir tabanca çıktı. Tarım tabancası. Onu da şöyle bırakalım da görürüz haftada kişiler. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünce güzel olsun. Hoşça kalın.